Efendim bugün sizlerle küçük bir oyun oynayalım. Şimdi bir düşünün, tasavvur edin. Şu an yaşadığınız, bugün içinde bulunduğunuz hayat daha iyi olabilir miydi? En iyi ne kadar olabilirdi? En iyi olabilecek noktaya 10 puan verin. Şu an bulunduğunuz hayat daha kötü olabilir miydi? Olabileceği en kötü noktaya da 0 puan verin. Yani hayatınızı 0 ile 10 arasında derecelendirin. Şu anki hayatınıza kaç puan verirdiniz? 5, 6, 7. İşte bu soru küresel mutluluk indeksinin sorusu. Bu soruyu bir grup alıyor. Bütün dünyada, Türkiye'de dahil olmak üzere, Japonya'sı, Amerika'sı, 137 ülkede bu soruyu soruyorlar insanlara. Ve yıllardır soruyorlar bunu. Her yılda burada bir değişim meydana geliyor. Türkiye'de sorulduğu zaman bu soruya cevap verenler 4,6 puan vermişler. Yani hayatınız bundan daha iyi olabilir mi, bundan daha kötü olabilir mi diye derecelendirmişler ve 10 üzerinden 4,6 puan vermişler. 106. olmuşuz. Mutlulukta 106. olmuşuz. Burkina Faso'nun gerisinde kalmışız. Burkina Faso'nun gerisinde kalmışız. Sadece Burkina Faso'nun değil, Ukrayna'nın da gerisinde kalmışız. Savaş biliyorsunuz var Ukrayna'da ve Ukraynalılar kendileri hayatlarına 5,1 puan vermiş. Türkiye'den daha iyi hissetmişler. Listenin sonunda az çok tahmin edebileceğiniz gibi 137. sırada Afganistan var. Afganistanlılar 1,9 puan vermişler. Çok trajik. Ama işin ilginç, yani burada baktığımda detaylara çok enteresan rakamlar var. Mesela Filistin bizden iyi görünüyor yani. 99. sırada, biz 106. sıradayız. Filistin 99'da. Gerçi aynı puan, 5 puan ama yani Türkiye ile Filistin'in aynı noktada olması, Irak'la Türkiye'nin aynı noktada olması gerçekten düşündürücü. Ukrayna gibi savaş olan bir ülkenin bile gerisinde olmamız düşündürücü. Neyse, yani Türkiye'de çok da iyimser bir durumda olmadığımız açıktır. Birçok kişi içinde yaşadığı durumu bir tür distopya gibi görüyor. Evet. Biz gelelim indeksimize, küresel mutluluk indeksine. Bu indeksin son 6 yıldır bir şampiyonu var. 6 yıldır hep aynı ülke birinci sırada çıkıyor. O neresi? O da Finlandiya. Dünyanın en mutlu ülkesi olarak isim yaptı Finlandiya. Efendime söyleyeyim. Hatta bu iş o kadar sardı ki Finlandiyalılar ülkelerinin tanıtımı için bunu bir tür turizm malzemesine çevirdiler. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Finlandiya'ya gelin, biz size öğretelim tarzında böyle kampanyalar, turlar, kurslar düzenliyorlar. Finlandiyalı psikologlar, psikiyatrlar işte gelen Amerikalılara, Avrupalılara, Afrikalılara, neyse artık kimin parası varsa tabii, onlara mutlu olmanın sırlarını anlatıyor. Ve bu merakla gidip gelen yazarların işte yazdıkları makaleleri, haberleri, yorumları okuyorum. Çok enteresan şeyler var. Yani aradıklarının, beklediklerinin tam tersini buldukları bir ortam. Şimdi küresel mutluluk indeksine baktığımız zaman birinci sırada Finlandiya var 7,8 puanla. Geri kalanlar genellikle İskandinav ülkeleri. İkinci sırada Danimarka, sonra İzlanda geliyor. Dördüncü sırada bir İsrail var. Sonra 5. sırada Hollanda, İsveç, Norveç, İsviçre, Lüksemburg, Yeni Zelanda diye gidiyor. İşin açıkçası yani ben bu listeyi ilk duyduğumda, Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ülkesi olduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü yani Finlandiyalı deyince benim böyle aklıma öyle mutlu insanlar gelmiyor. Yani refahları yerinde olabilir ama yani belki benim tanıdığım Finlandiyalılardan edindiğim bir izlenimdir. Okuduğum romanlardan işte Karlar Ülkesi'nin, Thompson'un Karlar Ülkesi mesela romanını hatırlıyorum. İzlediğim filmlerden böyle bir izlenim gelmedi benim aklıma. Ya Helsinki böyle asık suratlı mesela bir görüntü çizer bende. Finlandiyalılar donuk insanlar gibi gelir. Zaten güneş yok. Güneşin olmadığı yerde neşe nasıl olur onu ben çok bilmiyorum açıkçası. Böyle gülen bir Finlandiyalı zihnimde kalmamış. Bana sorsalardı dünyanın en mutlu insanları hangi ülkede olabilir diye, en neşeli, en mutlu diye, ya benim aklıma ne gelirdi mesela? İtalyanlar, İspanyollar, Yunanlar, ya Portekiz bile gelirdi yani. Artık düşünüyorum, Portekiz'de tanıdığım insanları şöyle gözüme. Portekiz bile gelebilirdi. Ama
hiçbir surette dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'dır demezdim. Son dönemde bu İskandinav hayat tarzı çok ön plana çıkarılıyor. İşte Finlandiya eğitim modeli, işte sizi Finlandiyalı gibi eğitelim. Ondan sonra bir Norveçli gibi mutlu olmak istemez misin? Bir İsveçli gibi mutlu olmak istemez misin? İşin açıkçası mutluluk soyut bir kavram. Somut elbette şartları vardır. Yani bazı şartlar vardır ki mutlu olma ihtimali yoktur. Mutlu olamazsınız yani o şartlarda. Açken mesela. Efendim üşüyorken, donuyorken mutluyum diyemezsiniz. Ama yani bunun dışında belli şartları da temin ettikten sonra mutluluk biraz görece bir kavram. Yani oradan ona göre buna göre değişir. Ve bir insanın da mutluluğu kime bağlıdır? Çevresindeki insanlara bağlıdır. Benim bildiğim kadarıyla Finlandiya, İskandinav ülkeleri özellikle Finlandiya ama yalnızlık sorununu çok yoğun bir şekilde, şiddetli bir şekilde çeken bir ülke. Yalnızlık problemi diye bir şey var. Yani İtalya'ya gittiğiniz zaman herkes cıvıl cıvıldır yani. Oradan kahkahalar şey yapar. Mesela Yunanistan'a gittiğinizde de yani Türkiye'den de gitseniz, nereden giderseniz gidin böyle kısa sürede samimi olursunuz. Finlandiyalılarla samimi olmak zordur. Yakınlaşmak, arkadaş olmak zordur. Şimdi insanın insana muhtaç olduğu bir duyguda, yani mutluluk öyle bir şey. Yalnız başına bir insanın ben mutlu olacağını çok ihtimal vermiyorum. Vardır istisnası. Ama yani mutluluk biraz paylaşıldıkça artan bir şey. O nedenle hani bana garip gelmişti. O nedenle de oturdum, araştırdım. Yani gerçekten bu Finlandiyalılar mutlu mu? Kafama takıldı. Diyeceksiniz ki ya işin gücün mü yok senin? Yani bir indeks yapılmış tamam. Ama bir değil iki değil yani. Sürekli indeksler yayınlanıyor. İskandinav ülkeleri birinci sırada çıkıyor bu indekslerde. Efendim. Şimdi bakın yani meseleye siyasi bakma alışkanlığı edinmişiz. Ben bu tür indekslerin çok iyi niyetle çıktığını düşünmüyorum. Adam iyi niyetli olabilir. Bu indeksleri yapanlar iyi niyetli olabilir de arka planda, zihinlerinin arka planında bir düşünme şekli var. Bir mekanizması var. Bu mekanizmada o fark etmeden bilinçaltında bir şeyleri geliştiriyor. Bize burada ne sunuluyor? Bize burada dünyada cennet sunuluyor. Ya işte Finlandiyalı gibi olursan mutlu olursun, işte huzurlu olursun, her şey yoluna gider, hiçbir sorunun kalmaz. Sorunsuz bir dünya. Neresi Finlandiya? Neresi İsveç? Neresi işte Danimarka? Neresi İzlanda? Bu durumda ne oluyor? Amerika iyi oluyor. İşte ne bileyim Fransa, Almanya iyi oluyor. Bunlardan hem görece daha az nüfusu olan, daha çok doğayla iç içe olan Finlandiya gibi yerler ise çok iyi oluyor. O zaman ne olması lazım? Hepimizin böyle olması lazım. Bakın burada ne çıkardık? Siyasi sonuç çıkardık. Yani bu indeksler bize bir hedef gösteriyor. Bu hedefi New York sokağı gösteremez. Çünkü New York sokakları perfect bir yer değil, mükemmel değil. Yani dünyanın en mutlu yeri New York diyemezsiniz. En maceracı yeri dersiniz. En çok para kazanılan yeri diyebilirsiniz. En böyle uçtuğunuz, kaçtığınız yer diyebilirsiniz. Londra için, ne bileyim Berlin, Paris için. Ama en mutlu yer derseniz kimseyi inandıramazsınız. Ama en mutlu yer neresi? İzlanda. Anlatabiliyor muyum? Yine bir Batı medeniyetinin bir parçası ve bir modernite. Batı anlayışının birey merkezli, bireycilik merkezli bir anlayışın şahikası. Yani neresi? Zirve noktası orasıdır. Finlandiya'dır, efendim, Norveç'tir. Bu bizim medeniyet tasavvurumuzun işte zirve noktası derseniz bu inandırıcı olabilir. İnandırıcı da oluyor. Finlandiyalı gibi mutlu olmak. Efendim yakından baktım. Ben de yani Finlandiya gerçekten o kadar mutlu mu değil mi diye küresel mutluluk indeksine göre 6 yıldır birinci sırada hep Finlandiya çıktığına göre bir şey olmalı diye. Gerçekten hani rakamlar bize işlerin yolunda olduğunu gösteriyor. Kişi başına düşen milli gelir, kişi başına düşen 50 bin doların üzerinde. Yani Türkiye'nin 5 mislinden fazla, belki 6 misli. 53 bin dolar gibi hatırlıyorum. 53 bin dolar gibi. 5,5 milyon nüfus var. 5,5 milyon. Ankara kadar bir yerden bahsediyoruz aslında nüfus olarak ama toprak olarak Türkiye'nin yarısı kadar. Yarısından biraz az. 338 bin, özür dilerim. Yarısından biraz az. 338 bin kilometre kare. Ama Türkiye'nin yarısına yakın bir coğrafya. Bunun hepsi 5,5 milyon insana ait. Ormanlar, göller, balıklar, efendim her şey gani. Yani hiç çalışmasanız, sadece onları toplasanız bile sizi geçindirir. Belli bir refah seviyesini getirir. Bunun üzerine bir de disiplinli bir çalışma geldiği zaman efendime söyleyeyim elbette gayri safi milli hasıla yükseliyor. 53.700 dolar imiş kişi başına düşen gayri safi milli hasıla. Para var. İkincisi
İskandinav ülkelerinin bir özelliği var. Gelir dağılımı fena değil. Yani gelir dağılımı dengeli. Yani en zengin olanla en fakir olan arasındaki fark oldukça az. Bu da iyi bir şey tabii ki. Yani insanlar istediklerine ulaşabiliyorlar. Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarında. Sonra sağlık hizmetleri güzel. Her yerde var. Ayağınıza geliyor hizmetler. Eğitim hizmetleri güzel. Yani maddi olarak aklınıza ne gelirse bunların hemen hepsi var. Hemen hepsi var. Ülkede bir istikrar da söz konusu. Yolsuzluk mesela yok denecek kadar az. Ya bir yıl içerisinde rapor edilen yolsuzluk 10-15 ihbar var. Bunlar da çok küçük şeyler. Çok küçük şeyler. Yani çok fazla kale alınacak şeyler değil. Siyaset temiz o anlamda. Bunların hepsi güzel ama bunlar insanı mutlu eder mi? Ya bunlar mutluluk için yeterli mi? Yani ben bunları söylerken tabii ki yanlış anlaşılmasını istemem. Yani Finlandiya, ya Orta Doğu bölgesi Finlandiya'dan daha iyidir diyecek halimiz yok. Yani maddi açıdan aldığımız zaman böyle bir şey söyleyemeyiz. Zaten Türkiye gibi, Mısır gibi, ne bileyim İran gibi ülkelerden Finlandiya'ya, İsveç'e gidenler kendi ülkelerinde olmayan işte ne bileyim uçsuz bucaksız bir özgürlük kendi ülkeleriyle kıyaslandığında, ne bileyim kadına daha çok söz hakkı, daha çok iş, maddi imkanlar, bunları gördükleri zaman zaten bir cennete düşmüş gibi oluyorlar. Yani gittikleri zaman bir cennete düşmüş gibi oluyorlar ve geldikleri toprakları çok fazla küçümsemeye başlıyor, çok fazla karalamaya başlıyor. Karalama da değil, gözlerine çok küçülüyor. Gittikleri yerler ise çok büyüyor. Yani Almanya'da çalışan birinin yıllarca Almanya'yı anlatması meselesi gibi. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir gerçekliği teslim ederken öbür taraftan gerçeğin tamamını kavramak gerekir. Tamamını anlamak gerekir. Yani Finlandiya'nın bir Irak'a göre kat be kat daha fazla yaşanılır bir yer olduğu aşikardır. Ama Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi midir? Mutluluğun şartları sadece maddi gerçeklerden mi geçiyor? Elbette en önemli kısımları arasında maddiyat da var. Ama bir kadının mesela mutluluğu neden geçer? İşte yine bir araştırma vardı. Orada diyor ki dünyada diyor bir kız çocuğunun bir kız çocuğunun doğabileceği en iyi ikinci ülke Finlandiya. Mesela Finlandiya'da doğmuşsunuz. Ya Rabbi şükürler olsun. İşte iyi ki Finlandiya'da doğdum. Kız çocuğu olarak doğabileceğim en iyi yer. Ama öyle değil yani. Öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü bir kadının mutluluğu kocasına bağlıdır. Bir kocanın mutluluğu karısına bağlıdır, çevresine bağlıdır, arkadaşlarına bağlıdır. Yani sadece ve sadece kadın olarak toplumda kabul edilmesine bağlı değildir. Ama şöyle bir şey empoze ediliyor, sürekli tekrarlanıyor. Bir kadının mutluluğu tek başına bir kadın olarak, hür bir şekilde, birey olarak saygı görmesine şuna bağlıdır. Hayır efendim, bunlar doğru şeyler olabilir. Bunlar doğrular olabilir. Ama mutluluk buna bağlı değil. Ben böyle söylediğim zaman mesela bazen de diyorum ki ya tarafsız olmak adına ben diyorum bazı şeyleri söylemiyorum. Hani kendi düşüncelerimi katmıyorum bazı yerlerde falan diyorum. Bazı izleyicilerimiz yorum gönderiyorlar. Yok diyorlar ya sen şey yapıyorsun yani. Çok muhafazakar bir şekilde meseleye yaklaşıyorsun. Hayır, inan öyle değil. Ya burada söylemeye çalıştığım bireyciliğe karşı bir şey değil, sekülerizme karşı bir şey değil. Bunlardan bahsetmiyorum. Objektif bir şekilde masaya koymamız lazım. Ama Türkiye'de, dünyada da aslında böyle ama Türkiye'de daha fazla kavramlarda bir kirlenme var. Yani yargı yüklü kavramlar. O nedenle bir şey konuşmak gerçekten çok zor oluyor. Burada aslına bakarsanız benim masaya yatırdığım modernite. Yani nasıl diyelim 17. yüzyıldan bugüne kadar gelen aydınlanma, modernite, bireycilik, bireyciliğin atomize hale gelerek bölünmesi, bireyin tek başına kalması, yalnızlaşması ve birçok yaşamla ilgili anlamların kaybolması. Neyse, konuyu dağıtmayayım, yani anlaşılmaz hale de getirmeyeyim. Finlandiya'ya baktığınız zaman bir çocuğun mutluluğu nedir? Yani bir çocuk Finlandiya'da doğdu, bir genç kız, bir bebek, neyse kız çocuğu dünyada yaşayabileceği en iyi ikinci ülkeye mi düşmüştür? Hayır ya, babası tacizci ise en kötü yere düşmüş olur. Veyahut da üvey babası, annesinin partneri gelip anne evde yokken bir gün tecavüz ederse çok da iyi bir yere düşmüş değildir. Nitekim Finlandiya'da her 20 genç yani her 20 kız çocuğundan bir tanesi üvey baba veyahut da kendi babasının ensest ilişkiye zorlandığını görüyoruz.
Yani bu rakamlara yakından baktığınız zaman mutluluk öyle bir kadının tek başına iş bulması, ev kurması, tek başına yaşayabilmesi, bir gelir bağımsızlığı olması demek değildir. Onlar ayrı şeylerdir. Onlar iyi şeyler de olabilir. Ki iyidir yani, büyük bir kısmı iyi zaten bu saydılar. Ama ondan ibaret değildir. Kadının mutluluğu da, erkeğin mutluluğu da başka şeylere de bağlıdır. Zaten oldukça soyut bir kavramdır mutluluk. Evet, şöyle yakından baktığım zaman dedim ki yalnızlık çok büyük bir sorun. Finlandiya'da şu anda sağlık kurumlarının en çok uğraştıkları sorunların başında yalnızlık geliyor. Dünyada yalnızlık sorununun en sert bir şekilde yaşandığı yerlerden biri Finlandiya. Burada da işsizler, eğitim düzeyleri düşük olanlar, fakirler ve gençler enteresandır. Yalnızlığı en çok hissedenler. Bir de bekarlar, yani bekarlar değil, ailesi olmayanlar. Evet, ailesi olmayanlar yalnızlığı en çok çeken, bundan müzdarip olan, öyle hani şey gibi bir yalnızlık değil, hafif bir şeyden bahsetmiyorum. Artık hastalık seviyesine gelmiş bir yalnızlıktan bahsediyorum. Gençlerde bir de dışlanmışlık var. Sadece gençlerde değil, bu yalnızlık çekenlerin bir kısmı, büyük bir kısmı toplumun kendisini dışladığını, sevmediğini, benimsemediğini düşünüyor. Yani ortada ayrık otu gibi dolaşıyor. Helsinki sokaklarında dolaşıyor ve diyor ki bu insanlar beni sevmiyor. Bunlar beni dışlıyor. Beni işlerine almıyor. Oysa ki bakıyorsunuz ya, adam pub'una gidiyor, ne bileyim işte eğlencesine gidiyor. Orada hopluyor, burada zıplıyor, burada çalışıyor, burada yiyor içiyor. Restoranlar şurada burada, ama kalabalığın içinde kendisini dışlanmış olarak görüyor ve Finlandiyalıların %61'i kendisini yalnız hissediyor. En çok da gençlerde bu durum söz konusu. Gençlerin 15-24 yaş arası gençlerin 1/3, yani %33'ün üzerinde bir kısım kendisini toplumdan dışlanmış hissediyor. Dediğim gibi yani ben mutluluk dendiği zaman yalnız bir insanla mutluluğu özdeşleştirmekte zorlanırım. Bunu başarabilen insanlar olabilir ama benim için bu istisnadır açıkçası. Şimdi diğer bir rakam, beni etkileyen bir diğer rakam, 2018 verisini bulmuşum. 810 Fin vatandaşı intihar etmiş. 810 kişi. Bu rakam hemen hemen aynı ya. 2017'de 824 kişi. Yani bugün de büyük ihtimalle nasıl diyelim 1000'e yakın insan intihar ediyor her yıl. Bu Finlandiya için gerçekten çok yüksek bir rakam. Yani 1000'e yakın insanın intihar etmesi. Çünkü nüfus 5,5 milyon. 5-5,5 milyon arası bir nüfustan bahsediyoruz. Yabancıları da çıkarsanız daha çok Finlandiyalılar intihar ediyor. Bu rakam daha da can yakıcı bir noktaya gelir. Türkiye'de intihar oranı, 1000 kişiye intihar oranı 4,94. 4,94 ki bu gerçekten yüksek bir rakam aslında Türkiye gibi bir ülke için. Finlandiya'da bu rakam 15,30. Yani Türkiye'nin 3 misli. Türkiye'nin 3 misli. Yani insanların intihar ettiği, hayattan koptukları bir yerin dünyanın en mutlu ülkesi olması bende bazı düşünceleri, sorgulamayı açıkçası sorgulamaya neden oluyor. Evet, bir diğer sorun kişi başına saf alkol tüketiminin en yoğun olduğu yerlerden biri Finlandiya. Tabii şöyle düşünebilirsiniz. Yani insanlar zevk için içiyor diyebilirsiniz. Öyle değil. Finlandiya'nın içme şeklinde sarhoş olmak var. O da keyif için diyebilirsiniz ama öyle değil. Yani alkolizm probleminin çok sert bir şekilde yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Alkolizm. Ve bu aileleri dağıtıyor, ilişkileri bozuyor, ölümlere yol açıyor. Finlandiya'nın 15 bölgesinde, yani 23 bölge içerisinde 15 bölgesinde önlenebilir ölümler içerisinde önlenemeyen 15 bölgede ölüm nedeni alkol. Yani alkol öldürüyor. Çok sayıda insan alkol nedeniyle ölüyor ve şu anda en az tahminlere göre 500 binden fazla insanın aşırı derecede alkol kullandığı, alkolizm sorunuyla iç içe olduğu görülüyor. 500 binden fazla insan ne demek? 5,5 milyonluk bir ülke düşünün. Yani bu Türkiye için düşünseniz 85 milyonun 8,5-9 milyonun alkolik olduğunu düşünün. Ya bu inanılmaz bir şey. Sokakta, orada, burada, her yerde komşunuz, aileniz, akrabalarınız, bunların içerisinde mutlaka alkoliklerle karşılaşırsınız. Ve bunun da nedeni insanların bir kaçış yolu olarak alkolü görmesi. Benzeri bir durum uyuşturucuda da var. Uyuşturucu kullanımında da ciddi bir artış söz konusu. Aşırı derecede alkol kullanımı da
bir şey, ne derler, bir Finlandiya gerçeği olarak karşımızda duruyor. Beni şaşırtan bir başka veri de şu oldu. Avrupa'da kadına en çok şiddet uygulanan ikinci ülke Finlandiya'ymış. Avrupa'da kadına en çok şiddet uygulanan ikinci ülke ve aile içi şiddetin mağduru olan kadınların oranı %77'ymiş. Yani karşınıza çıkan her 4 kadın, Finli kadından 3'ü mutlaka eşinden veya babasından, ne bileyim annesinden, çevresinden ama özellikle partnerinden, yani eşinden, sevgilisinden mutlaka fiziksel veya cinsel saldırıyı görüyor imiş. Mutlaka böyle bir saldırı görüyormuş. Bu oran Avrupa ortalamasının üzerinde. 15 yaş üstü Finli kadınların %47'si fiziksel cinsel saldırıya uğruyormuş. Bu oran Avrupa'da %33'müş. Partneri tarafından fiziksel olarak sadece fiziksel istismara uğrayan Finli kadınların da oranı %27'ymiş. Avrupa'da bu oran %20 ortalama söz konusuymuş. En son 2021 verisi geldi. 2020 verisini gördüm. 1836 yaklaşık 2000 tecavüz gerçekleşiyormuş. Finlandiya'da yaklaşık 2000 tecavüz her yıl gerçekleşiyormuş. Cinayetler şunlar bunlar, neyse çok da fazla uzatmayalım. Zaten yeterince bugün uzun uzun konuştuk. Bir şarkı var. Bir şarkı var. Hatta azıcık da sesini de şöyle alttan fondan da açayım ben. Evet, geliyor mikrofona bilemiyorum. Bu şarkı Epu Normali diye bir grubun şarkısı. Yani ben okuyabildiğim kadarıyla Fincem yok tabii ki. Muheellisten Laulujen Ma. Yani anlamı şu. Hüzünlü şarkılar ülkesi. Hüzünlü şarkılar ülkesi. Bir zamanlar çok popüler olmuş Finlandiya'da. Epu Normali'nin şarkısı. İnternetten bulup dinleyebilirsiniz. Bence hoş da bir melodisi de var. Pop rock türünde. 1982'de çıkmış bu şarkı ve çok popüler olmuş. Şarkının konusu sıradan bir Finnin hayatını anlatıyor. Ve hayatını şöyle özetliyor. İşsizlik, alkolizm ve intihar. Şimdi bugün geldiğimiz Finlandiya'da işsizlikten çok fazla, yani çok büyük bir problem olarak bahsetmek mümkün değil ama ülkenin standardı bir yerde kurulduktan sonra işsizlik daha çok acıtıyor canı. Ama alkolizm ve intihar hala orada duruyor. Alkolizm ve intihar. Zaten ikisinin de temel nedeni şu. Hem alkolizmin hem uyuşturucu kullanımının hem de intiharların hayatın anlamındaki kaybolmalar. Yani eski geleneksel Fin hayatının azalması, böyle erozyona uğraması, diğer taraftan da onun yerine yeni bir değeri koyamamak, insanların atomize olması, toplumdan ayrı noktalarda tek başlarına yaşamaları ve bunun idealize edilmesi, aile desteği görememeleri, arkadaş gruplarının eski bilinen arkadaş tanımlarına uymaması ve kişinin tek bir canlı gibi bütün dünyanın, hayatın zorlukları karşısında yapayalnız kalması. Yapayalnız kalması. Evet, yani Finlandiya böyle bu açıdan baktığınız zaman insana hüzün veren, hüzünlü bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Mutlu bir ülkeden ziyade 1960'tan bu yana alkol tüketimi de 4 kat artmış. Hala da artmaya devam ediyormuş. Bunu da söylememiştim. Bunu da söylemiş olalım. Evet, Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi mi? Öyle görünmüyor. Açıkçası öyle görünmüyor. Finlandiya'da yaşayanlar da bu videonun altına yorumlarını paylaşırlarsa hem aydınlanmış oluruz, herkese faydalı olur, hem de belki daha sonra bir değerlendirme yaparken işlerimizi kolaylaştırır. Bu çağrıda da bulunmuş olayım. Yorumlarınızı bekliyorum. Ya bunu samimiyetimle söylüyorum. Merak ettiğim için bu konuyu inceledim. Ve bir de bir notla kapatmak istiyorum. Yani Finlandiyalıların mutsuz olmasını istemiyorum tabii ki. Dünyada birilerinin çok mutlu olmasını ben de çok isterim. Mutluluklar diyarı diye bir yerin olmasını da isterim. Yani keşke öyle bir yer olmuş olsa. Ama hayat her yerde zorluklarla karşımıza çıkıyor. Hayat her ülkede zor. İşin açıkçası doğuda daha zor görünüyor. Evet, doğuda daha zor görünüyor. Neden? Ekonomik zorluklar var. Neden? İşte yolsuzluk, yozlaşma, çürüme var.
ahlaki çürüme, yani seküler iş ahlakında oluşamamış olması var. Savaşlar var, çatışmalar var. Pek çok şey var tabii ki. Yani bizi mutsuz edecek pek çok unsur var, olumsuz öge var. Bunları teslim etmek lazım. Tabii ki kabul etmek lazım. Bir Finlandiya, bir İsveç, bir Hollanda, bir Almanya, bir Fransa, bir İtalya, Amerika, Japonya, yani bunların ekonomik başarıları, bir ülkeyi yönetme konusunda gösterdikleri maharet, bunların hepsini görmek, tespit etmek ve takdir etmek lazım. Ve onların bir kısmını da tabii ki alıp ülkeye uygulamak lazım. Yani bir Pakistan'ın, bir Mısır'ın, bir Türkiye'nin, yani Türk dünyasının, Arap dünyasının, Hindistan'ın, Afrika'nın bunlardan alacakları pek çok dersler var. Ama öte yandan bir gerçeği teslim ederken başka gerçekleri de görmezden gelmemek lazım. Yani bunu ben bir kişisel merakın da dışında, ya yurt dışından da çok fazla izleyenim olduğunu gördüğüm için bir anlamda onların dertleriyle de dertlenmek, kendi derdimle de tabii ki dertleniyorum. Kendi derdimin devamı olan şeyleri de paylaşmıyor muyum? Paylaşıyorum yeri geldikçe. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Yani bir yerdeki sorundan bakıp bir başka yeri sorunsuz saymamak lazım. Yani ifratla tefrit arasında gitmemek lazım. Bunu belirtmek istiyorum. Evet, dikkatli izleyiciler zaten ne demek istediğimi ziyadesiyle anlamışlardır. Bugün burada bağlayalım. Biraz uzunca da bir video oldu işin açıkçası. Finlandiyalılar mutlu mu yoksa değiller mi şeklinde. Bir noktayla daha onu söylemeyi unuttum. Yani biraz doğaçlama olunca böyle oluyor maalesef. Tabii şu da olabilir. Finlandiyalılar belki de rol yapıyorlar. Yani bu anket yapılırken, çünkü kaç yıldır bu anket yapılıyor, soruluyor. Biraz ilk başta size sordum ya, hayatınıza kaç puan verirsiniz diye. 5,5 milyon ülke, yani zaten eğitimli de insanlar. İşte bu yıl, önümüzdeki yıl kendilerine gelse birisi dese ki hayatınıza kaç puan verirsiniz? Büyük ihtimalle bunlar zaten soruyu biliyorlar. Anketin maksadını da biliyorlar. Ve büyük ihtimalle yüksek bir puan söylüyorlar. Yani ben hayatıma 10 veririm, 9 veririm. Neden? Bunun çünkü Finlandiya'ya faydası var. Finlandiya'ya faydası var. Bugün Finlandiya turizminin mühim bir kısmı nereden kaynaklanıyor? Mutluluklar ülkesi. Kendisini böyle pazarlıyor ülke. Eğitimin çok iyi olduğu bir yer. İşte huzur ülkesi, barış ülkesi, bu şekilde bir anlatım var. Tabii ki bu da Finlandiya'nın milli çıkarlarına, o halkın ekonomik faydasına olan bir şey. Bu nedenle de bu konuda da bilinçli davrandıklarını söyleyebiliriz. Bunun gelenekle de, kültürle de ilgisi var. Türkiye'de siz kime bir şey sorsanız, bugün etrafıma şöyle bir baktığım zaman kendi hayatına kaç verirsin diye sorulduğunda, yani burada açıkçası anketçilerin buldukları 4,6 bana yüksek bile geldi. Yüksek bile geldi. Yani şimdi Taksim Meydanı'na çıksak hayatınızı 10 üzerinden nasıl değerlendirirsiniz? Çok zengin adam bile 1 der. Yani her şey yolunda olan, günlük gülistanlık olan insanlar bile 1 der. Bakıyorum Kadıköy'de, yani Türkiye'nin en aslında gelir düzeyi yüksek olan yerinde insanlara mikrofon uzatılıyor. O kadar kötü şeyler söylüyorlar ki. Evi var, arabası var, her şey var. Buna rağmen böyle söylüyor. Biraz bunun şeyle de ilgisi var. Atmosferle de ilgisi var. Güncel olanla da ilgisi var. Türkiye'nin sorunları çok fazla, çok fazla. Dediğim gibi distopya gibi hisseden insan çok. 4,6 bana hatta yüksek bile geldi yani. Yine iyi söylemişler açıkçası. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim. Sağ olun.